Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Nazmiye Dikmen. Kanalıma hoş geldiniz. Beni evlerinize misafir ettiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Evet, renklerden de anladığınız gibi bu sevimli, burada göstereyim. Bu tatlış köpeği yapacağız. 4 Ocak 2017'de paylaşmışım arkadaşlar. İlk yaptığım tariflerden. Bunlar da zaten daha önceki yine ilk yaptıklarımız bu şekil devam ediyor. Acemilik zamanımı yaptığım bebekler. Evet, dediğim gibi bugün bu tatlış köpeği yapacağız. Gayet basit, çok detaylar olmayan bir köpekçiğimiz. Boyumuz şu an bilemiyorum, unuttum arkadaşlar. 30 santim kadar var mı bilemiyorum. Bakalım ne kadar olacak. Gördüğünüz gibi renklerimiz burada. Benim renkler bunlar. Siz istediğiniz renkte yapabilirsiniz. Şu an biliyorsunuz ip alma sıkıntılarımız var. Her yerden tam istediğimiz renkleri bulamıyoruz. Ben bugün ten olarak bu şekil Alize Cotton Gold. Elimde o var çünkü mesela bunlar var. Bunlar kaldı. Peria X Large. Bununla yani yetmez. Bu da Lanos Alara yine. Bu ikisi var ama dediğim gibi yetmez. O yüzden elimdeki Peria'yı kullanacağım. Eğer sizlerde varsa bakın, bu Peria X'le çok güzel. Tavsiye ederim. Güzel bir ip. Yine bu da Lanos Alara. Çok güzel dokusu. Yine tavsiye edeceğim iplerden. Yine Gazal X Large da çok güzel. Bunlar da daha güzel oluyor. Yani tok duruyor. Biraz Alize Cotton Gold oyuncaklar için çok böyle verimli değil ama yine de örüyoruz hani olmadığı için. Kıyafetler için daha uygun. O yüzden 2 numarayla örmenizi tavsiye ederim. Sıkış örmeniz gerekiyor açıldığı için. Tabanı için yine Alize'nin kahvesini kullanacağım. Beden içinde pantolonu için Kartopu'nun kotonu var elimde. Amigurumi koton. Yine sarısı da yine Kartopu'nun Alize kotonu. Pardon. Amigurumi koton. Çok kafam karıştı. Koton diye. Evet, bu renklerle yapacağım. Siz de dediğim gibi yani bu hepsinin incelikleri birbirine yakın. Marka önemli değil. Koton olsun. Yeter ki bu iplerle öreceğiz. Gözlerim için de yine böyle 10 milim veya 12 milim var, ne varsa. Benim elimde yine bu cam olanlardan var. Düz siyah da güzel olur. Bu da güzel olur. Bu şekil takma göz takacağım. Normalde ben düğme seviyorum ama sizin kafanız karıştığı için takma göz takacağım. Tabanımız yine böyle yoğurt kapağından kestiğim tabanım var. Boynuna yine tel takacağım. Teli seviyorum. 2 karış ortadan bükünce bir karış oluyor. Bu şekilde 2 karış keseceğiz. Telimizi gayet sert, sağlam, yani çıkma yapmaz. Güzel bir araç, yani artık ne diyeyim bilemedim. Evet, tığım da 2.20 2.20 ile öreceğim. Ben elim ona göre sıkılayabiliyorum. Elim buna alıştığı için 2.20 ile öreceğim. Şu an bir türlü ayarlayamadım odaklanmayı. Bu şekilde arkadaşlar. Şuradaki numara 2.23 değil, 2.20 milim. Buna bakacağız. Evet, bu şekil. Şu an gerekli olanlar bunlar. Bir de direkt bir şeye geçeceğim konu olarak. Biliyorsunuz bundan önce buzağı ördük. Sütaş'ın buzisi. Her yer buzağı oldu biliyorsunuz. Gerçekten beni de çok yordu.
hem örme aşaması hem işte tarif, anlatma, sizlerden gelen bir sürü mesaj, fotoğraflar falan çok yorucuydu. Bu buzağımız da yine maalesef satıldı gitti. Ben kimseye vermek istemiyordum ama kıyamadım. Bu da gidecek. Şurada bir de detaylar vardı. Benim çok kafamı karıştırdı bazı takipçiler. Bacak sayısındaki 2 sıra fazla oluyor diye. Benim de kafam karıştı. Hani aynı dediğim halde sonradan ben böyle bir yanılgıya düştüm. Acaba ben mi yanlış yapıyorum falan. Sonra 2 sıra ben de fazla falan herhalde dedim ama sayıyorum. Burası 23. Burası da şu beyaz kısım. Burası da 23. Burası da 23. Arkadaşlar. Şöyle bir sayalım isterseniz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23. Burası da aynı. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23. Yani kafanız karışmasın. Bir daha buradan da söyleyeyim dedim. Çünkü canlı yayında yanlış söyledim. Onu düzeltmek için bir daha söyleyeyim istedim. Burası da şu beyaz kısmımız 23, 23. Toplam 32 sıra. Yine karın altıda ben karın altını bir at videosundan küçük bir at videosu vardı. Onun altını uyguladım. Şu ortada ördükten sonra şuradan dönüyorduk. Tekrar buraya devam ediyorduk. Bu da biraz problem oldu herhalde. Buraya aynı şekilde dümdüz örebilirsiniz arkadaşlar. Yani dönmeyin. O 29 zincir 30 zincir çekmiştik. 20 sıra düz örün. Hani 10 böyle değil. Bir daha örecek olanlar 20 sıra düz örsün. Öyle eklesin. Şurada da yine bir buzağa başlamıştım ben. Kadife ipten. Böyle buraya da sığmıyor. Böyle kocaman bir buzağa kadifeden başlamıştım. Aynı sayılarla. Çok tatlı olacaktı. Fakat ip engeline takıldım. Tam böyle bitti gövdem. Kafamda yarısını ördüm. Şimdi maalesef ip de bitmiş. Bugün baktık hiçbir yerde bulamadık. İnşallah bulurum da böyle yarım kaldı. Çok merak ediyorum sonucu. Kocaman bir buzağı. Kadife örenlere de böyle canlı yayında bitince göstereceğim. Evet artık sizi daha fazla sıkmayalım. Hemen köpeğimize başlayalım. Tabanımıza başlıyoruz. Kahverengimizle. Evet birinci bacağımı bu şekilde ördüm, hazırladım. Şimdi ikinciyi beraber öreceğiz. Bunun için 10 tane zincir çekiyorum. Bir, iki, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. 10 zincir çektik. Şimdi ikinci zincirime bir tane geri dönüyoruz. İkinciye batıyorum. İçerisinde 3 tane sık iğne yapıyorum. Bu birinci. 1, 2, 3. Şimdi zincirlerin içerisine hepsine 7 tane tek batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane tek battım. Şimdi sonda kalan zincirim içerisine de 5 tane yine sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğne yaptım. Son kalan zincirimin içerisine ve buraya döndük. Burası bizim burnumuz oluyor. Ayakkabımızın burun kısmı. Şimdi tekrar döndük. Yine zincirimizin diğer taraf
Yine batıyoruz. Yine 7 taneye tek batıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 sonuncu. Evet, şu an burası telefonumda bir şey oldu kamerasına. Evet, şu an birinci sıramızı yaptık, bitirdik. Şimdi buraya bir farklı ip koyalım ki sıramızı unutmayalım. Evet, araya yerimi belirlemek için şöyle bir ip taktım. Ayraç da koyabilirsiniz ama ipler daha kolay oluyor her sefer çıkarıp takması. Şimdi birinci sırayı bitirdik. Ve toplam sayımız 22 oldu. Şimdi yeniden demek ki 3 tane batmıştık ilk ilmeğe. Bu üçüne de her ilmeğe çift batıyoruz. Birinci çift, ikinci çift ve üçüncü çift. Bir ilmeğin içine 2 tane batıyoruz. Bunlara çift diyoruz. Arttırmış olduk. Bu 3 tane şimdi 6 oldu. Üçüne de tek tek birer tane arttırdım. Tekrar 7 tane tek batıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 7 tane birer tane battım. Hepsine tek battık. Düz ördük diyoruz bunlara. Tek batınca düz ördüm diyorum arkadaşlar. Şimdi demek ki 5 tane batmıştık bir ilmeğe. Hepsine, bu 5 ilmeğin hepsine çift batıyoruz. 2 tane batıyoruz. Birinci çift, ikinci çift battım. Üçüncü çift, dördüncü çift battım ve beşinci çift battım. 5 ilmeğime hepsine çift battım ve 5 olan ilmeğimiz 10 oldu. Şimdi 7 taneye tekrar hepsine tek batıyoruz. Düz örüyoruz. 3 4 5 6 7. Evet, ikinci sıramızı bitirdik. Ve sayımız 30 oldu. Şimdi üçüncü sıramızdayız. Yine ipimi yukarıya alıyorum. Şimdi bir tane tek batıyorum. İkinciye çift batıyorum. Arttırdım. Zaten buradaki çiftin içine çift yapmış olduk. Bir tek battım. Yanındakine şurada çift gördüğünüz gibi çiftin içine yine çift yapıyorum. Bir tek, bir çift. Burası tavanımızın topuk kısmı, arka kısmı. Burada 3 tane arttırma var. Önde 5 tane var. Şimdi 3 taneyi yaptım. Çiftlerin içine çift battım. Sıra sonuna kadar, yani o arttırmaya kadar, pardon. Buradaki deminki arttırmaya kadar düz öreceğiz. 3 4 5 6 7 8 tane düz ördüm. Sık iğne yaptık yani. Şimdi yine arttırıyoruz. Bir arttırdım. Çiftin içine çift attım. Bir arttırdım. Bir ördüm. Bir arttırdım. Bir ördüm. Bir arttırdım. Bir ör. Bir arttır.
Bir ör. Ve sonuncu arttırma. 5 tane. 5 tane arttırma yaptık. Çiftlerin içine çift battık. Sıra sona kadar düz örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane tek battım. Biri burada kaldı. 8'di. Ama biz şu an sırayı takip ediyoruz. 1, 2, 3. sıramızı yaptık. Ve 38 sayımız. Şimdi 4. sıramızdayız. İpimizi yukarı aldık. Sıramızı belirlemek için. Şimdi 2 tane tek. Şimdi demin arttırdığı için 1'di. Şimdi 2 oldu. Çoğaldı çünkü. 2 tek. 1 çift. Yine çiftlerin içine çift batıyoruz. 2 tek. 1 çift. 2 tek. 1 çift. 3 tane arttırma yaptım. Topuğumda. Şimdi düz geliyorum. Buradaki arttırmaya kadar 9 tane öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 tane düz ördüm. Şimdi arttırmanın içine arttırma yapıyorum. Bir arttır. 2 tek. Bir arttır. 2 tek. Bir arttır. 2 tek. Bir arttır. 2 tek ördüm ve son arttırma 5. Bir arttırdım. Hep arttırmaların içine. Hiç saymanıza bile gerek yok. Gidişatı takip edin. Hep arttırmaların içine yaptığınız zaman 5 tane sayma bile gerek kalmıyor. Şimdi yine öğrenenler için biraz daha detaylı anlatıyorum. Yavaş gidiyoruz. Ve sıra sonuna kadar düz örüyoruz. 2, 4, 5, 6, 7. Evet, 7 tane düz ördüm. 4. sıramızdaydık. Ve sayımız 46 oldu. Şimdi 5. sıramızı yapıyoruz. Ve bu son sıra, tabanımız bitiyor. 5. sıramızda şimdi 3 tane tek. Bir arttır. 3 tek. Bir arttır. 3 tek. Bir arttır. Evet, 3 tane arttırmamızı yaptık. Yine arayı düz örüyoruz. Sadece arttırmalar köşelerde. Ortalar, uzun yerimiz hep düz. Buralar hep düz örün. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Demin 9'du. Şimdi 10 oldu. Arttırmayla çoğalıyor. Yine köşede 5 tane arttırıyoruz. Evet. Birinci arttırmamı yaptım. 3 tane tek batıyorum. 1, 2, 3. İkinci arttırmam. Yine arada 1, 2, 3 tek battım.
Üçüncü arttırma. 1, 2, 3 tane tek battım. Dördüncü arttırma. Yine 3 tek. 3 ve dördüncü beşinci arttırmamı yaptım. Ve sıra sonuna kadar düz örüyoruz. 1, 2, yani 7 tane düz örüyorum. Ve tabanımız bitti. Evet, tabanımız da şu an bitti. Toplam sayımız 54 oldu. Evet, tabanımızı bitirdik. Şimdi şuradaki geçişi yapacağız. Yukarıya çıkacağız yani. Bu görüntü içinde. Şimdi arkadaşlar ipim burada dursun tekrar. 5. sıramızı yaptık. 6.dayız. Arkadan alacağım. Bakın şimdi şu şekil. İsterseniz bu şekilde şu şekil örebilirsiniz de. Zor gelirse şu öndeki arkadaki tek katlara yaparak da bu şekil örebilirsiniz. Fakat böyle biraz dayanıksız olacak gibi geliyor bana. Ben çok beğenmiyorum. O yüzden şu şekilde arkadan örüyorum. Şimdi şuraya batıyorduk ya ilmeklerimize. Buraya değil de arkadan alarak tersine şu şekil. Böyle devam edeceğiz. 1, 2, arkadaşlar şu şekil değil, önden değil arkadan. Sıra sonuna kadar bu şekil 56 ilmek olarak öreceğiz. Pardon, 54'tü. Kafam karıştı. Böyle devam edelim. Arkadan alıyorum. Yukarıya çıkmış oluyorum. Bakın şu şekil yukarıya çıkıyoruz. Evet, sıra sonuma geldim arkadaşlar. Ve son kalan ilmeğimi şimdi renk geçişi yapacağız. Sütlü kahvemize geçiyoruz. Tavanımızı bitirdik artık. Bunu da geçiştim ve sütlü kahve geçtim. Ve ilk ilmeğimi batıyorum. İlmek kaydırdım. Bir zincir çektim. Aynı ilmeğe battım. Ve yukarıya çıkmış oldum. Şimdi bu şekilde örmeye devam edeceğim. Arkayı da böyle birbirine bağlayacağım. İki ipimi üç kere bağlıyorum sağlam olsun diye. Ve kahveyi kesiyoruz. Kahvemiz bitti işimiz. Evet, artık sıra başımız burası. Birinci ilmeğim. Ve buraya kadar düz öreceğiz. 54 ilmek olarak devam ediyoruz. Düz örmek demek her ilmeğe bir tane batmak demek. Bu şekilde devam edelim. Evet, sıra başıma geldim. Sıra sonuna geldim. İlk ilmeğime de başladığım ilmeğe batıyorum. İlmek kaydırmayla birleştiriyorum. Bu şekil. Birinci sıramızı yaptık. Şimdi buradan tekrar devam ediyorum. Buraya da ipimi tekrar koydum. Araya ikinci sırama başlıyorum. Yani sütlü kahveyle ikinci sıra oluyor. Sıra olarak sayarsak da 7. sıra bitti. 8. sıradayız. Şu an 8. sıra. Ama sütlü kahveyle toplamda 6 sıra düz öreceğiz. Şu an biri ördüm. 5 sıra daha düz öreceğim. 54 olacak ilmek sayımız. Evet arkadaşlar, toplamda 6 sıra krem diyelim. Krem rengimizle ördük. 3, 6.
54 ilmek sayımız. Sıra olarak da burası 5'ti. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. sıramızı bitirdik. Şimdi 13. sıramızdayız. Yukarıya aldım ipimi. Şimdi topumuzu düz örüyoruz. Burnumuza kadar. Şimdi kesme yapacağız. Evet, 22 tane sık iğne ördüm. Şimdi 12 tane kesme yapacağım. Ayağımızın burun kısmını keseceğiz. Öndeki 2 tane katlardan alıyoruz. 1, 2 tane aldım. Beraber ördüm. Birinci, ikinci kesme, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane kesmemi yaptım. Şimdi sıra sonuna kadar düz öreceğim. 2, 4, 6, 7, 8 tane. 8 tane de sık iğne yapıyoruz. Düz örüyoruz. Ve kalan sayımız 44. Evet. Şimdi 14. sıramızdayız. Yine yukarıya aldım ipimi. Tekrar 22 tane sık iğne örüyoruz. Bu sefer 6 tane kesme yapacağız. Evet, 22 sık iğne yine ördüm. Tekrar şimdi 6 tane kesiyoruz. Zaten aynı yerdeyiz. Aynı kesmelerimizi yapıyoruz. 12 kesince 6 kaldı. Şimdi bu 6 taneyi kesiyoruz. Bir dahakine de 3 kalacak. 3 tane keseceğiz. Üçüncü kesme. Dördüncü. Beşinci ve altıncı kesmeyi yaptık. Tekrar 8 tane tek batıyoruz. 36 kaldı. Şimdi yeniden 24 sık iğne örüp 3 tane keseceğiz. Evet, 15. sıramızdayız. Yine buraya düz geldik. 24 sık iğne olarak 22 sık iğne olarak ördük. Şimdi 3 kalmıştı. Şimdi bu 3 taneyi kesiyoruz. Biraz sıkı yapalım buralar açılmasın diye. İkinci ve üçüncü kesmeyi yaptım. Tekrar 8 tane tek batıyorum. Ve 15. sıramızı bitirdik. Ve 33 ilmeğimiz kaldı. Şimdi bundan sonra 3 sıra 33 olarak düz öreceğiz arkadaşlar. Evet, kesmeden sonra 3 sıra düz ördüm. 33 ilmek olarak devam ettim. Şimdi mavimize geçeceğiz. Ve son
Burada kaldı. Maviye geçiş yapacağım. Turkuaz mavisi yalnız. Evet, bu şekilde geçtik. Hemen ilk ilmeğimi battım. İlmek kaydırdım. Bir zincir. Aynı yere batıp yukarıya çıktık. Şimdi bundan sonra sıra sonuna kadar düz örüyoruz. Yine burada daha önce yaptığımız gibi ilmek kaydırma ile birleştireceğiz. Ve toplam 10 sıra düz öreceğiz arkadaşlar. Parlament mavi ile turkuaz mavisiyle 10 sıra düz örelim. Evet, biraz örmüşken içine tabanımı koyacağım arkadaşlar. Ve elyafla güzelce dolduracağım. Sonra zor oluyor çünkü. Güzel şöyle açıyoruz güzel tabanımızı. Sıkıca dolduralım. Burnuna doğru ite ite. Evet, güzelce doldurdum arkadaşlar. Hiç böyle boşluk kalmadan, kabarıklık kalmadan. En önemli, amigurumide en önemli şey güzel doldurmak. Böyle sayılardan çok dolduruş önemli. Hataları bile doldurmakla güzel doldurarak kapatabilirsiniz. Böyle ilmekler açılmaya başlarsa hemen bırakın. Sakın açılmasın. Sık örün ki o ilmeklerimiz açılmasın. Evet, bacağımızı bitirdik. Toplam 10 sıra 33 sık iğne olarak düz ördük. Eksiltme arttırma yapmadık. Yani 19. ve 28. sıramızı maviyle ördük arkadaşlar. Ve bitirdik. Birinciyi koparıyoruz. İkinciyi de burada bırakıp zincirle birbirine ekleyeceğiz. Şimdi birinci videomuzun sonuna geldik. İkinci videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Tekrar merhaba arkadaşlar. Evet, sevimli köpeğimizin ikinci bölümüne devam ediyoruz. En son bacaklarımızı örmüştük. İkinci bacağımızda ipimizi burada bıraktık. Birinciyi koparmıştık. İkinciyi ördük. Ve buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi 8 tane zincir çekiyorum. Sıra başımız. Bir tane fazla örmüşüm. 8 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet, 8 zincir çektim. Ve diğer bacağımı da ortasını buluyorum. Şu şekil tam düz bastırıp bacağımın ortasını buldum. Katladım ve tam ortasını şu şekil battım ve 8 zincirle bacaklarımı birleştiriyorum. Evet, bu şekil birbirine ekledik. Bundan sonra düz öreceğiz. Şu ipimizi de buraya alıyoruz. Bundan sonraki sıra başımız burası. Şimdi buradan örmeye devam ediyorum düz olarak. Arkaya gelene kadar bu kısmı zincire gelene kadar düz öreceğim. Evet, bacağımızın düz olarak geldik, ördük arkadaşlar. İlk bacağımız. Şimdi zincire geldik. Burada ilk zincirin içine çift batacağım. İki zincire tek batıyorum. Tekrar çift batıyorum. Yine 2 taneye tek.
Yine bir çift. Toplamda bacak arasında 3 tane arttırma yaptık. 2 ilmek atladık. 2 tane düz örüp 1 arttırdık. 2 düz ör 1 arttır. Toplam 1, 2, 3 tane arttırma yaptık. Son kalanında tek batıyorum. Tekrar şimdi şuradaki buraya değil de şu dibe batmak istiyorum arkadaşlar. Sağlam olsun diye. Oralarda sonra bir açılma olabiliyor. Doldurduğunuz zaman. Şimdi tekrar diğer zincirime kadar düz örmeye devam edeceğim. Evet, bu bacağımızda düz ördük. Geldik. Bacak aramızdayız yine. Zincire geldik. Deminkisi gibi aynı. İlk zincire çift batıyoruz. İki tane zincirimize tek. Bir tane çift. İki tek. Bir çift. 3 tane arttırma yaptık. Bu şekilde 1, 2, 3 tane arttırma yaptık. 2 tane aralara düz. Tekrar şurada bir zincir kaldı. Ona tek batıyoruz. Evet, sıra sonumuza geldik. Burası bizim 29. sıramız. 29'u bitirdik. 30'a geçeceğiz. Şimdi bundan sonra 10 sıra arkadaşlar düz öreceğiz. Eksiltme arttırma yapmadan. Bu şekilde devam edelim. Bunu da yukarıya alalım. Sıramızı belirleme yeri burası. Şu an 30'a başladık. Böyle devam ediyoruz. 10 sıra düz öreceğiz. Evet, 10 sıra düz ördüm arkadaşlar. Buradaki toplam sayım 88 olmalıydı. Benim 89 çıktı. Şurada bir tane biliyorsunuz doldurduğu zaman böyle buralarda açıklık oluyor. Oraya çift batmıştım. O yüzden benim şu an 89 ilmeğim. Şu an 39. sıradayız. 30 ile 39. sıramızı 89 diyeyim artık. 89 ilmek olarak ördüm döne döne. Şu an 40. sıramda başlayacağız. 40. sıramızı şimdi şuraya ipimi oraya koyalım. Sıramızı belirleyelim. Evet, 40. sıramızda bir kez 6 ör yapacağız. Sıra sonuna kadar tekrar bir kez 6 ör. Bir bol oldu. Sıkış örmeye çalışalım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 tane tek battım. Şimdi tekrar bir kez 6 tane düz ör. Bu şekilde sıra sonumuza kadar bir kez 6 ör devam ediyoruz. Tekrar yapacağız. Evet, kesmelerimi bitirdim ve 78 ilmeğim kaldı. En son burada kesme yaptım. 7 tane düz ördüm. Burada bitti. Kesmeyle başlamıştık. Sonra düz ördük 7 tane. Şimdi 40. sıramızdı. Şimdi 41. sıramdayım. 41 toplamda 3 sıra düz öreceğim. Yani 41, 42, 43. sıralarımızı 3 sıra 78 sık iğne olarak düz öreceğiz. Evet arkadaşlar, kesmemizden sonra şurası kesme yerimiz. Bundan sonra 3 sıra düz ördüm.
toplam 78 sık iğneydi. Aşağıdan saydığımızda ilk zincirden hani sonra şu arttırmadan itibaren 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Toplam 15 sıra ördük. Şimdi 44. sıramızdayız. Burada artık yalnız şurayı bir düz öreceğim. Sıra başımı şu kenardan devam edeceğim. Buraya kadar, yana kadar düz örüyorum. Çünkü burada bir yani burası köpeğimizin önü daha muntazam görünsün diye. İlla ki ne kadar güzel de örsek başlama yerleri belli oluyor. Şu kısımlar yani. Şimdi yine orası belli olmasın diye orayı yana aldım. Buraya kadar düz geldim yana kadar. Şimdi bundan sonra bizim sıra başımız bu yan taraf olacak. Evet, buradan devam edeceğiz. Şimdi artık belini oluşturacağız. Sahte trabzan yapacağız arkadaşlar. Bir zincir çektim. Bir tane normal aldım. Diğerlerini bu şekilde bir seferde çekiyorum. Sahte trabzan. Tığımın üzerine aldım. İpimi tığımın üzerine alıyorum. Normal battım. Üçünü bir seferde çekiyorum. Tekrar tığımın üzerine aldım. Battım, çıktım. Sık iğne yapar gibi bir seferde çektim. Bunun adı sahte trabzan. Daha kısa oluyor. Sık iğneyle trabzan arası bir şey. Şimdi sıra sonuna kadar hep aynı şekilde yapıyoruz. Böyle belimizi birleştirmek için pantolonumuzu. Evet, sıra sonuma geldim. Bütün belimizi sahte trabzan olarak ördüm. Sayımız aynı yine 78 ve sıra sonuna gelmiştik. İlk ilmeğime batarak ilmek kaydırıyorum. Bir zincir çektim. Şimdi yine arkadan alacağız. Burası arkadan tişörtümüze geçeceğiz sonra. Onun yerini hazırlayacağız. Zeminini yine şu şekil batmıyoruz. Arkadan alıyoruz. Tersine ilmekten çıkıp bu şekil örüyoruz sık iğnelerimizi. Bu şekil arkadan ördüm. Şimdi burası biraz sonra buraya sarıyla devam edeceğiz. Evet, 45. sıramız bu şekilde arkadan örüyoruz. Yine sayımız 78. Evet, bitene kadar sıra sonuna kadar bu şekil örmeye devam edelim. Evet, belimizi de bitirdik. Sıra sonuna geldik. Ve son ilmeğimi yine sarı rengime geçeceğim. Geçiş yapacağız. Arkaya tutturuyorum. Sarı ile geçtim. İlk ilmeğimi batarak ilmek kaydırdım. Bir zincir çektim ve aynı ilmeğe battım. Evet, şimdi bu şekil 5 sıra düz öreceğiz. Yani yine sayımız 78 ilmek olarak devam ediyoruz. 5 sıra sarı ile öreceğiz. Arkadan da iplerimizi bağlayıp maviyi keseceğiz arkadaşlar. Evet, 5 sıra düz ördük arkadaşlar. Ve şimdi 51. sıradayız. Burada da şimdi
Şöyle odaklayalım. Bir kez 8 ör yapacağız. Biraz toparlayacağız artık. Bir tane kestim. 8 tane tek batıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 ilmeğime tek battım. Tekrar bir kez, yani bir tane azaltmış oldum. Tekrar 8 tane ilmeğime tek batıyorum. 4 5 6 7 8 tekrar bir kez, sıra sonuna kadar bu şekil hep tekrar. Bir kez 8 ör, bir kez 8 ör. Efendim kızım. Evet, bütün kesmelerimi yaptım. Bir kez 8 ör, bir kez 8 ör yaptık. Sıra sonuna kadar tekrar. 8 tane kesme yapmışım ve 70 ilmeğim kaldı. 51. sıramızdı bu. Şimdi bundan sonra yine 5 sıra düz öreceğiz. Yani 52. ve 56. sıralarımızı 70 ilmek olarak düz öreceğiz. Evet, 5 sıra düz ördük arkadaşlar. Kesmeden sonra 5 sıra düz ördük. Şimdi yeniden bir kesip tekrar 8 ör yapacağız. Bir kat öndeki katlardan alıyoruz. 2 ilmeği bir seferde örüyoruz. Tekrar 8 tane tek batıyorum. 2 4 6 7 8 tekrar bir tane kesiyorum. Yeniden 8 tane tek batıyoruz. Sıra sonuna kadar hep aynı bir kez 8 ör yapacağız. Evet, kesmelerim bitti. Toplamda 7 tane kesme yaptım. Kalan sayımız 63. Şimdi yine 5 sıra düz öreceğiz. 58 ve 62. sıralarımıza kadar 63 sık iğne olarak düz öreceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kesmeden sonra tekrar 5 sıra düz ördük. Şimdi yeniden kesme yapacağız. Bir kez 5 ör yapacağız bu sefer. 63. sıramız. Bir kestim. 5 tane sık iğne örüyorum. 2 3 4 5 tane tek battım. Bir kestim. 5 tane tek. Tekrar bir kez 5 tane sık iğne örüyorum. 2 3 4 5 tekrar bir kez, sıra sonuna kadar bir kez 5 ör, bir kez 5 ör şekilde devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, bir kez 5 örle tekrar yaptık ve sıra sonumuza geldik ve 54 sayımız kaldı. Şimdi kollarımızı takmamız lazım. O yüzden bunu bırakalım, kollarımızı örelim. Şimdi bu şekilde bir tane ben örmüştüm. Bunun diğerini beraber öreceğiz. Evet arkadaşlar, elimizi yapmak için önce sihirli halka ile başlayacağız. Sihirli halka için orta parmağımıza ipimizi
2 kere doluyoruz. 1, 2 kere doladım ve buradan tutuyorum. Tığımı içinden geçiriyorum 2 tane ipimin ve bir tane sabitleme zinciriyle tutturuyorum. Çıkaralım. Şimdi bu sihirli halkamızın içerisine 6 tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane sık iğne yaptık. Şimdi buradaki ipimi çekeceğim. Evet, çektince bunu bırakıyorum. Şu takip ettiğiniz gibi şu gelen ipim bu. Bunu bıraktım. Şimdi bunu çekeceğim. Evet, iyice çekiyorum. Şimdi artık diğer ipimi çekebilirim. Ve sihirli halkamızı yaptık. Şimdi ilk battığıma ilk sık iğnemi batıyorum. İlmek kaydırdım. Ve birinci sıramızı yaptık. Bir tane zincir çektim. Şimdi buraya da farklı renkli ipimizi koyalım. Evet, sıra başımızı belirledik. Şimdi 6 tane sık iğnemizin hepsine çift batıyoruz. Birinci çift battım. İkinci, üçüncü, 4, 5, hepsinin içine çift batıyoruz ve 6. çift batmayı yaptık ve sayımız 12 oldu. Bu şekilde hepsine çift battık. İkinci sıramızı bitirdik. Şimdi üçüncü sıramızdayız. İpimi yukarıya alıyorum. Sıramı belirlemek için. Şimdi bir tek bir çift yapıyoruz. Bir tane ördüm. Şimdi bir çift. İkinciye çift. Zaten çiftlerimiz belli. İçlerine yapıyoruz. Bir tek bir çift. Bu şekilde bir tek çiftler içinde yine çift batıyoruz. Sıra sona kadar bir tek bir çift. 6 tane tekrar yapmış oluyoruz. Mutlaka 6 tane arttırmanız olacak. Bir tek bir çift. Bir tek ve en son çiftle bittim. Tekle başladık. Çiftle bitiyoruz. Üçüncü sıramızı bitirdik ve sayımız 18 oldu. Şimdi dördüncü sıramızdayız. Şimdi 2 tek bir çift. Artırma olduğu için tekler 2 oldu. Sonra 3, 4 ama şu an elimizde sadece bu kadar artırma yapacağız. 2 tek bir çift yapacağız. Sıra sonuna kadar 2 tek bir çift. Zaten örnek çıktı. Hep çiftlerin içine çift yapıyoruz. Evet, dördüncü sıramızı bitirdik. Şimdi 5. sıramızdayız. Buradaki şu an sayımız 24. Şu an 4 sıra düz öreceğiz. 5, 6, 7, 8. sıralarımızı 24 ilmek olarak düz örüyoruz. Evet arkadaşlar. 4 değil 5 sıra örecekmişiz arkadaşlar. Yanlış görmüşüm. Çünkü ben daha bunun eli notu almamıştım. Şurada yanlış saymışım. Tekrar baktım. 2, 4, 5 sıra düz örüyoruz. Şu an 5 sıra düz ördüm. 10. sıradayız.
Şimdi bir kesip 4 öreceğiz. Bir kestim. 4 tane tek batıyorum. Sıra sonuna kadar 4 tane kesme yapacağız. 3, 4. Bir kez. 4 tek. 2, 3, 4. Bir kestik. 1, 2, 3, 4 tek ördüm ve son kesme, dördüncü kesme ve 4 tane tek batıyoruz. 2, 3, 4. Evet, burada şu an 20 tane ilmeğimiz kaldı. Şimdi bundan sonra 2 sıra düz örüyoruz. Evet, 2 sıra düz ördüm. Arkadaşlar 11 ve 12. sıralar burası. Şimdi 13. sıraya geçeceğiz. Sarı ipimize geçeceğiz. Artık kolumuzu yapacağız. O yüzden de şu iç kısımdan alacağım ipimi. Diğer ucu gövdede biliyorsunuz. Şimdi burada renk geçişi yapacağız. Evet, son ilmeğimi böyle örmeden bıraktım. Sarıyla geçiş yapıyoruz. Bu şekil. Şimdi yanındakine batıyorum. İlmek kaydır. Bir zincir. Ve aynı ilmeğin içine battım. Şimdi bu iplerimizi birbirine bağlayacağız arkadan. Ve ten rengini keseceğiz. Şimdi bir sıra düz örelim. Evet, 14. sıramızdayız. Şimdi ilk ilmeğime bir tane arttırmayla başlıyorum. Bir ilmeğime çift battım ilk ilmeğime. Sonra 9 taneye tek batıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane tek battım. Şimdi 10'uncuya çift batıyoruz. Bu şekilde bir ilmeğin içine 2 tane battım. Yine sıra sonuna kadar tek batıyoruz. 9 tane ilmeğime tek batıyorum. Ve sayımız 22 oldu. Evet, ikinci sıramızda 2 tane arttırma yaptık. Ve sayımız 22 oldu. Bundan sonra 17 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz öreceğiz. Evet, 17 sıra düz ördük arkadaşlar. 31. sıraya kadar düz ördük. Şu an 32. sıradayız. Şimdi 2 tane kesme yapıyoruz peş peşe. Bir tane kestim. Birinci. Şimdi ikinci kesme. 2 tane kesme yaptık. 7 tane tek batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yeniden 2 tane kesme yapıyoruz. Birinci ve ikinci 2 tane burada da kestik. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kaldı. 7 tane ilmeğimi de tek batıyoruz. Ve 18 sayımız kaldı. Şimdi bir sıra daha düz öreceğiz ve bitireceğiz.
Evet, 33. sıramızda düz ördük ve sonumuza geldik. İlmek kaydırarak kapatıp bir zincir çektim ve ipimi kesiyoruz. Kolumuz bitti. Bu arada doldurdum da ben. Size doldurun kollarınızı. Kolları çok sıkı doldurmanıza gerek yok arkadaşlar. Yumuşak olsun. Şurada boşluk kaldı. Biraz da orayı dolduracağım. Evet, tekrar gövdeye devam ediyoruz. Bu arada bacaklarımızı doldurmayı unutmayalım. Daha sonra zorlanabiliriz arkadaşlar. Böyle güzelce sıkış dolduralım. Kolları tersine çok sıkış yapmıyoruz. Yoksa böyle havalanmasın diye. Daha yumuşak yapıyoruz. Şimdi kolları takacağız arkadaşlar. İsteyen düz örüp buradan devam edebilir. Biraz sonra ördüğünüz gibi. İsteyen de böyle benim gibi örerek kolları ekleyebilir. Şimdi tam ortasını bulacağım. Şimdi eklemek için birkaç sıra sökeceğim arkadaşlar. Şu başlama yerlerde arkaya gelsin istiyorum. Bunu bu koluma yapacağım o yüzden. Bunu da diğer koluma, arkada kaldı. Şu şekilde ortaya tutuyoruz. Arttırma yerlerimiz böyle yana gelecek şekilde. Bunu buraya tam ortalayarak şu şekilde ortalıyoruz. Vücudumuzun bacakla aynı hizada olmasına dikkat ediyoruz. Yanda ve beraber öreceğiz. Evet, gövdemizi bu şekilde tam ortasını bulalım arkadaşlar. Ve ortamız burası. 10 veya 9 ilmekle kolumuzu ekleyeceğiz. Ortadan bu tarafa 5 tane, 5 de bu tarafta ayarlıyoruz. Ortadan sonra bu tarafa 5.'yi yerimizi ayarladık. Kolumuzu da hemen karşılıklı olacak şekilde şu şekil kestiğimiz yerler yana gelecek. Böyle beraber karşılıklı ekliyoruz. Kolun 2 katından alıyoruz. Ve gövde sıkıca ekliyoruz. Sıkı yapmaya çalışalım. Kollar 2 katlı ve gövde bütün ilmekler bitene kadar ekliyoruz. Böyle beraber örüyoruz. Hiç atlamadan son kalanda bu şekil ekledim. 2, 4, 6, 8, 9 oldu benimki. Şimdi karşı kola kadar düz öreceğiz. Evet, diğer kolumda taktım ve sonra bir sıra düz ördüm. Buranın sayımız yine 54, değişmedi. Şimdi kesme yapacağız. Artık bitiriyoruz. Az kaldı. Şimdi arkadaşlar bir kesip
3 öreceğiz. Bir kez 3 ör. Sıra sonuna kadar hep tekrar yapacağız. Bir kestik, 3 ördük. Yeniden bir kestim, 3 ör. 1 2 3 tane tek ördüm. Tekrar bir kez. Bu şekilde sıra sonuna kadar bir kez 3 ör, bir kez 3 ör devam ediyoruz. Evet, kesmelerimizi bitirdik. 66. sıramızdı kesme yaptığımız yer. Ve 43 sık iğnemiz kaldı. Şimdi ondan sonra bir sıra düz ördüm. 67. sıramıza düz ördük. Şimdi 68. sıramızda da yine arkadan öreceğiz. Artık bitirdik gövdeyi. Şöyle bir tane ilmek kaydırdım. Bir zincir çektim ve arkadan tekrar arkadan örmeye daha önce yaptığımız gibi buraya ten rengimizi yapacağız. Boynumuzu birkaç sıra öreceğiz. Bu şekil her ilmeği arkadan alacağız. Şöyle önden örmüyoruz. Arkadan. Evet, arkadan örmeyi bitirdik. Ondan sonra yine ten rengimize geçiyoruz. Hiç eksiltme arttırma yapmadan düz olarak 4 sıra örüyoruz arkadaşlar. İlmek sayımız 43'tü. 42, 44 böyle de kalabilir. Bunlar bir iki sırayla sökmeye kalkmayın. Öyle de kalabilir. Çok bir değişiklik olmayacaktır. Evet, bu şekilde bu videomuzda gövdemizi ve kollarımızı yaptık. Üçüncü videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.